Bilim insanları fotonları 37 ayrı uzay boyutuna mı gönderdi? Buradaki 37 boyut, sağ sol, yukarı aşağı gibi yeni yönler değil, ışığın kuantum durumunu tarif etmek için kullanılan 37 bağımsız seçenektir. Bunu 3 boyutlu bir odada duran 37 tuşlu bir piyano gibi düşünün. Piyano hala bildiğimiz uzaydadır. Fakat üretebileceği ses 37 farklı tuşun katkısıyla tanımlanır. Deneyde de ışık fiziksel uzaydan çıkmadı. Araştırmacılar ard arda gelen lazer darbelerini 37 farklı kuantum seçeneği gibi işleyerek yüksek boyutlu bir durum uzayı kurdu. Durum uzayı, bir sistemin sahip olabileceği bütün seçenekleri gösteren soyut bir haritadır. Peki neden böyle karmaşık bir düzenek kurdular? Amaç, kuantum fiziği ile gündelik gerçeklik anlayışımız arasındaki çatışmayı mümkün olan en keskin biçimde ortaya çıkarmaktı. Gündelik sezgimiz, bir nesnenin özelliklerinin biz bakmadan önce de belirli olduğunu söyler. Kapalı bir zarfta kırmızı bir kart varsa, zarfı açmamız kartı kırmızı yapmaz. Yalnızca önceden var olan rengi öğreniriz. Kuantum fiziğinde ise bazı ölçüm sonuçlarına bu şekilde önceden hazırlanmış, değişmez cevaplar atamak mümkün değildir. Bu çatışmayı gösteren yönteme GHZ paradoksu denir. Adını Greenberger, Horn ve Zeilinger'dan alan bu düşünce düzeni, klasik açıklamayla kuantum tahminleri arasındaki çelişkiyi yalnızca istatistiksel bir fark olarak değil, mantıksal bir uyuşmazlık olarak gösterir. Yeni çalışmada, araştırmacılar yalnızca 3 ölçüm bağlamı kullanan bir GHZ tipi paradoks geliştirdi. Buradaki bağlam, aynı ölçümün hangi diğer ölçümlerle birlikte yapıldığı anlamına gelir. Sonuç şuydu: ölçümlerin önceden belirlenmiş ve bağlamdan tamamen bağımsız cevapları olduğunu varsayan klasik bir model, bütün sonuçları aynı anda açıklayamıyordu. Buna kuantum bağlamsallığı denir. Yani deneyin esas konusu, ölçüm sonuçlarının içinde bulundukları ölçüm düzeninden bağımsız açıklanamamasıdır. Araştırmacılar bunu, zaman alanında çalışan fiber optik bir işlemciyle gerçekleştirdi. Lazerden gelen ardışık ışık darbeleri farklı zaman yuvalarına ayrıldı. Yüksek hızlı modülatörler bu darbelerin genliklerini ve fazlarını değiştirdi. Genlik, dalganın ne kadar güçlü olduğunu, faz ise dalganın ritim içinde hangi noktada bulunduğunu anlatır. Ardından, homodin ölçüm adı verilen teknikle ışık, özellikleri bilinen başka bir referans ışınla karşılaştırıldı. Bu, bilinmeyen bir melodiyi, temposunu bildiğiniz ikinci bir melodiyle karşılaştırarak çözmeye benzer. Sistem böylece 37 bağımsız modu kontrol ederek teorinin öngördüğü kuantum sonuçlarını yeniden üretti. Fakat burada kritik bir sınır var. Deney, 37 ayrı fotondan oluşan dev bir GHZ dolanıklığı üretmedi. Zaman içinde çoğaltılmış, koherent lazer darbeleri kullandı. Koherent, ışık dalgalarının ritimlerinin düzenli ve birbiriyle uyumlu olması demektir. Deneyin asıl başarısı, çok yüksek boyutlu kuantum benzeri ölçüm yapılarının ölçeklenebilir bir optik sistemde kontrol edilebilmesi. Bugünkü kuantum bilgisayarların temel birimi olan kübit, iki temel durumu işler. Daha yüksek boyutlu sistemler ise tek bir fiziksel taşıyıcı üzerinde çok daha geniş bir bilgi alanını kodlayabilir. Bu yaklaşım, kuantum hesaplama, güvenli iletişim, rastgele sayı üretimi ve kuantum cihazlarının doğrulanması için daha zengin yöntemler sağlayabilir. Sonuç olarak, doğanın bütün özelliklerinin biz ölçmeden önce hazırlanmış sabit bir cevap anahtarı gibi var olduğu düşüncesi, 37 boyutlu kuantum durum uzayında tutarlı biçimde sürdürülemiyor. Mesele, ışığın nereye gittiği değil, gerçeklik hakkında hangi soruları birlikte sorabileceğimiz.